Ve karanlıklar içinde şöyle yalvardı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir gün Amittay oğlu Yunus'a şöyle seslendi. Kalk, Ninova'ya. O büyük şehre git ve uyar. Çünkü kötülükleri arşa yükseldi. Ne var ki Yunus Allah'ın huzurundansa Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi, Allah'ın huzurundan uzağa, onlarla beraber gitmek için Tarşiş'e doğru sefere çıktı. Şüphesiz Yunus da gönderilenlerdendi. Hani o dolu bir gemiye kaçmıştı. Allah denizin üzerine büyük bir rüzgar gönderdi. Denizde kocaman bir fırtına koptu. Öyle ki gemi parçalanacak gibiydi. Gemiciler korktular, her biri kendi ilahına feryat etti. Hafifletmek için gemideki eşyaları denize attılar. Yunus ise geminin dip ambarına inmişti ve yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Hey sen, uyuyan adam. Ve geminin kaptanı Yunus'a yaklaştı. Şöyle dedi. Kalksana, sen de kendi tanrını çağırsana. Belki senin tanrın fark eder de yok olmayız. Derken denizciler birbirlerine şöyle dediler. Gelin, kura çekelim. Bu lanet kimin yüzünden başımıza gelmiş bulalım. Kurağı çektiler, kurağı Yunus'a düştü. Sonra kurağı çekti ve kaybedenlerden oldu. O vakit Yunus'a şöyle sordular. Efendim, söylesenize. Bu bela kimin yüzünden başımıza geldi? Mesleğiniz nedir? Nereden geliyorsunuz? Memleketiniz neresi? Hangi kavme mensupsunuz? Yunus onlara şöyle dedi. Ben İbraniyim. Denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Allah'tan korkarım. Bunu duyan adamlar dehşete kapıldılar. Korku içinde Yunus'a, "Bunu nasıl yaparsın sen?" diye sorarlar. Çünkü onun Allah'ın huzurundan uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Yunus bunu daha önceden onlara anlatmıştı. Denizde fırtına da gitgide daha da kuduruyordu. Ona şöyle danıştılar. Denizin yatışması için sana ne yapalım? Yunus onlara şöyle dedi. Beni kaldırıp denize atın. İşte o zaman deniz yatışır. Çünkü biliyorum ki bu büyük fırtına sizin başınıza benim yüzümden geldi. İşte bu yüzden beni kaldırın, denize atın. Yine de adamlar karaya dönebilmek için küreklerine asıldılar. Fakat nafile başaramadılar. Çünkü denizde fırtınada onlara gitgide daha da fazla karşı geliyordu. Nihayet Allah'ı çağırarak şöyle niyaz ettiler. Ya Rab, yalvarıyoruz. Bu adamın canından ötürü helak olmayalım. Bu masumun kanını bizim üzerimize yükleme. Çünkü sen ya Rab, sen istedin. İstediğin gibi yaptın. Ve Yunus'u kaldırıp denize attılar. Kuduran deniz sakinleşti. O vakit adamlar Allah'a karşı haşyet duydu. Allah'a kurbanlar kestiler ve adaklar adadılar. Allah ise Yunus'u yutması için büyük bir balık hazırladı. Onu balık yuttu ve o kınanmış haldeydi. Eğer tesbih edenlerden olmasaydı, diriltilecekleri güne dek onun karnında kalırdı. Yunus 3 gün 3 gece balığın karnında kaldı. Yunus balığın karnından Tanrısı Allah'a şöyle dua etti.
Sıkıntı içindeydim ve Rabbimi çağırdım, icabet etti bana. Ölüler diyarının bağrından imdat dedim. Sen sesimi işittin. Çünkü beni engine, denizin yüreğine indirmiştin bir kere. Çepeçevre sarmıştı, üzerimden aşmıştı suyun ve dalgaların. Dedim, artık kovuldum. Görür müyüm bir daha senin kutsal beytini? Döndü çevremde sular, sardı başım yosunlar, dar geldi engin deniz. Dağların köküne dek battım ve sürgülendi bu dünyanın kapısı. Fakat ya Rab, Allah'ım, canımı sen çıkardın bulunduğu çukurdan. Bayılsam da zikrettim, duam erişti senin o kutsal mabedine. Yalan puta tapanlar vefasızlık etmiştir kendi nimetlerine. Ben ise kurbanımı şükür ile keseceğim. Adaklar sunacağım. Kurtuluş Allah'tadır. Sende de tüm kudret, senden gelir necat. Bizim ona güç yetiremeyeceğimizi zannetmişti. Ve karanlıklar içinde şöyle yalvardı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Senden başka bir ilah yok. Senin eksiğin yok. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Sende de tüm kudret, senden gelir necat. Sonunda biz onu bitkin bir halde ıssız bir kıyıya attık. Allah balığa buyruk verdi. Balık Yunus'u karaya kustu. Ve ikinci defa Yunus'a Allah'ın şu vahyi geldi. Kalk Ninova'ya, o büyük şehre git ve sana söyleyeceğim sözleri onlara tebliğ et. Ve Yunus kalktı. Allah'ın sözüne uyarak Ninova'ya gitti. Ninova öylesine büyük bir şehirdi ki ancak 3 günde dolaşılabilirdi. Yunus şehre girip dolaşmaya başladı, bir günlük yolu dolaştı ve tebliğde bulundu. Dinleyin. 40 gününüz daha var. Sonra Ninova yerle bir olacak. Ninova halkı Allah'a iman etti. Oruç tutacaklarını ilan ettiler. En yaşlısından en gencine kadar herkes çuldan bezlere büründü. Ve bu söz Ninova kralına dek erişti. Kral tahtından kalktı, üzerindeki şaşalı kıyafeti, kaftanını çıkardı ve çuldan bir beze büründü. Sonra küllerin üzerine oturdu. Ardından şu fermanı ilan etti. Kralın ve soylu adamların fermanıdır. İster insan ister hayvan olsun. Sığır ya da davar olsun. Ninova'da yaşayan hiç kimse ağzına bir lokma bile koymayacak. Kimse otlamayacak. Su bile içmeyecek. Tüm insanlar ve hayvanlar çuldan bezlere sarınsın. Var gücüyle Allah'a yakarsın. Ve herkes kötü yolundan dönsün. Zorbalıktan vazgeçsin. Kim bilir? Belki Allah döner, merhamet eder. Gazabından vazgeçer de helak olmayız. Allah Ninovalıların amellerini, kötü yollarından dönmüş olduklarını gördü, merhamet etti. Böylece başlarına getireceğini söylediği beladan vazgeçti. Size şükriyle ederim hamdü sena, getiririm sana kurban ve Keşke kendilerine azap çarpmadan önce iman eden bir şehir çıksaydı da
imanları fayda etseydi. Yunus'un kavmi hariç çıkmadı. İman ettikleri vakit onlardan dünya hayatındaki rezillik azabını kaldırdık ve belli bir süreye dek onları geçindirdik. Ne var ki bu, Yunus'un çok gücüne gitti ve gazaba geldi. Allah'a dua ederek şöyle dedi: Ah ah Allah'ım! Ben daha kendi ülkemdeyken söylememiş miydim bunu? Ben bundan ötürü hemen Tarşiş'e kaçmaya kalkışmıştım. Biliyordum, sen lütfeden, çok acıyan, tez öfkelenmeyen, merhameti sonsuz cezalandırmaktan vazgeçen Allah'sın. Allah'ım, ne olur canımı benden al artık. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir. "Öfkelenmekle iyi mi ediyorsun?" dedi Allah. Yunus şehrin dışına çıktı. Şehrin doğu tarafında bir yere oturdu ve orada kendine bir çardak yaptı. Onun altına geçip gölgesinde oturup şehrin başına neler geleceğini görmek için beklemeye durdu. Allah Yunus'u kötü halinden kurtarmak için bir asma kabak fidanı bitirdi. Başına gölge edecek şekilde Yunus'un üzerine saldı. Yunus asma kabağından ötürü büyük bir sevinç duydu. Ne var ki ertesi gün şafak sökerken Allah bir kurt gönderdi. Ve kurt asma kabağını kemirip kuruttu. Güneş doğduğu zaman ise Allah yakıp kavuran gün doğusu rüzgarını estirdi. Başına güneş vuran Yunus baygınlık geçirdi. Kendisi için ölüm dileyip şöyle dedi: Benim için ölmek yaşamaktan daha iyidir. "Asma kabağından ötürü gazaba gelmekle iyi mi ediyorsun?" dedi Allah. Elbette ölesiye gazaba gelmekle iyi ediyorum. Dedi Yunus. Allah ise şöyle dedi: "Sen emeğini çekmediğin, büyütmediğin, yetiştirmediğin asma kabağına merhamet ediyorsun. O kabak ki bir gecede çıktı, bir gecede yok oldu. Peki ya ben Ninova için, o büyük şehir için merhamet etmeyeyim mi? O şehir ki orada sağını solunu bilmeyen 120 binden fazla insan, birçok da hayvan var. Üzerine bir kabak ağacı bitirdik. Onu nüfusu 100.000'i aşkın bir halka Resul olarak gönderdik. Ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yararlandırdık. Artık Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi gibi olma. Hani o hıçkırıktan boğulur bir halde seslenmişti. Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı, o ıssız yere kınanmış olarak atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçti ve salihlerden yaptı. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas da. Bunların hepsi salihlerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut da. Hepsini alemlere üstün kıldık. Biz Nuh'a ve ondan sonraki bütün nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Ve Davud'a da Zebur'u verdik. Senden önce gönderdiğimiz Resullerden birçoğunu sana anlattık, birçoğunu da anlatmadık.